Merhaba hanımlar, hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu şık bereyi çalışacağız. İlk önce beremizi örmeye başlıyoruz tepe kısmından ve bu motifleri yaparak aşağı kadar iniyoruz. Daha sonra sık iğne ile bu kenar kısmını yapıyoruz. İki değişik renk kullandım. Biraz renk katmak açısından ve en son olarak da bu çiçeği yapıp üzerine ekliyoruz. Dilerseniz çiçeği ayrıca diğer bereleriniz için de kullanabilirsiniz. Berenizin rengine uygun bir şekilde örerseniz. Evet, modelimizi beğendiyseniz örmeye başlayabiliriz. Şimdiden hepimize kolay gelsin. Beremiz için gerekli olan malzemeler 3 ve 4 mm kalınlığında tığlar, buna uygun yumaklar ve makas. Kalın tığımı bereyi örerken, ince tığımı da bere için çiçekleri yaparken kullanacağım. Elimde bu şekilde artmış ipler var. O yüzden onları değerlendirmek istiyorum. Onların kalınlığı biraz daha ince. O yüzden 3 mm kalınlığında tığ tercih ettim. Siz dilerseniz aynı kalınlıkta ipten de yapabilirsiniz bu yapacağımız çiçekleri. Ama en azından iki değişik ton olmasına özen gösterin çiçekleri yaparken. Beremizin yapımına tepe kısmından başlıyoruz sihirli halkayla. Sihirli halkamızı yapmak için ipimizin ucunu şu şekilde tutuyoruz. 3 parmağımızdan geçirip şu şekilde serçe parmağımızla arka taraftan şöyle tutuyoruz. Bakın. Daha sonra tığımızı ilk ipin şöyle altından geçirip ikinci ipin de üstünden geçirip şu şekilde tutuyoruz. Şu parmağımızla burayı destekliyoruz ki ipimiz kaçmasın. Daha sonra diğer ipin ucunu parmağımıza doluyoruz ve bu tuttuğumuz yerden tekrar tutup şu şekilde bir zincir çekiyoruz ve sihirli halkamız tamam. Bakın şöyle gösterelim. Şu ipin ucunu çektiğiniz zaman halkanın küçüldüğünü göreceksiniz. Şimdi bu halkamızın içini toplam 8 adet birli trabzanla dolduruyoruz. Birli trabzanı yaparken şu şekilde ilmek alıyoruz. Ortaya batıyoruz. İlmeğimizi çekiyoruz. 3 ilmek var tığımızda. Bu 3 ilmeği hepsini birden çekiyoruz. Şu şekilde bakın. İlmek alıyoruz. Ortaya batıyoruz. 3 ilmeğin 3'ünü birden çekiyoruz. Bu şekilde toplam 8 adet birli trabzan olacak şekilde halkamızı dolduruyoruz. 8 adet birli trabzanımızı tamamladıktan sonra şu ipimizin ucunu çekiyoruz. Halkamız tamamen kapanıyor. Şu şekilde. Daha sonra tek ilmek almadan şu tepedeki trabzanın zincir boşluğuna batarak daha doğrusu şu şekilde tek ilmekle şu ilmeği şu şekilde geçiriyoruz iki taraftan da. 3 zincir çekiyorum. Ve her bir yaptığım bu trabzanın tepesine 2 adet ikili trabzan yapıyorum. Şimdi şu çektiğim zincirleri bir öndeki trabzan için düşünüyorum. O yüzden bundan sonraki bakın oluşan şuradaki boşluğa 2 adet ikili trabzan yapıyorum. İlmeğimi alıyorum. Boşluğa batıyorum. İlmeği çekiyorum. Şöyle 2 kere de çekiyorum. Şu birincisi. Bir sonrakine geçiyorum. Bu şekilde ikişer ikişer her bir boşluğu dolduruyorum. Bu sıramızda toplam şu başta çektiğim zincirlerle beraber toplam her birinin üstüne yaptığımız için 16 adet ikili trabzan olacak. Mutlaka sayın 16 adet ikili trabzan. Baştaki zincirleri de trabzan olarak düşünün. Şöyle şu 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde ilerleyelim. Toplam 16 tane olana kadar her bir boşluğa 2 tane yapıyoruz. Sıramızın sonunda tekrar buluşuyoruz. Sıramızın sonunda saydık. Şu baştaki zincirlerle beraber 16 adet ikili trabzanımız oldu. Şimdi bunun tepesine batıyoruz. Şöyle tek ilmekle uçları birleştiriyoruz. Şimdi şu zincirlerin ilk çektiğimiz sıraydı. Şimdi bunun üstüne 3 zincir çekerek bir üst sıraya geçiyoruz. Bu sıramızda toplam 3 tane trabzan olacak. Ama onu en son dönüşte yapacağım. O yüzden buradan şimdi bir sonrakine geçiyorum. Bakın şuradaki trabzana. Ona şöyle önden trabzan yapacağım. Tığımı arkadan geçiriyorum. Başta şöyle bir daha göstereyim. İlmeğimi aldım. Tığımı trabzanın arkasından geçirdim. Bakın şöyle.
Daha sonra ilmeği aldım. Şöyle 2 kere de çektim. İkili trabzan olacak gene. Şu şekilde bakın. Model önden trabzan oldu. Şimdi buna önden trabzan yaptım. Bir sonraki trabzanıma 3 tane trabzan yapacağım ama normal. Şu birinci trabzan, ilmek alıyorum, aynı boşluğa batıyorum. İkinci trabzan, tekrar ilmek alıyorum, tekrar aynı boşluğa. Üçüncü trabzan. Şimdi tekrar önden trabzan yapacağım bir sonrakine. Şöyle ilmeğimi aldım, trabzanın arkasından geçirdim. Şöyle yaparken tutarsanız şu parmaklarınızla daha kolay olacaktır sizin açınızdan trabzanı yapması. Evet, önden trabzanımız bu şekilde. Bir sonraki boşluğa 3 tane trabzan. Normal trabzanlardan şöyle ilmek alıyoruz, batıyoruz aynı boşluğa. İkinci trabzan ve üçüncü trabzan. Bu sıramız da bu şekilde ilerliyor. İlk boşluğa önden trabzan, daha sonrakine 3 tane trabzan, normal trabzan şeklinde. İlkine de dikkat ederseniz ilk önce şu zincirlerle yükseldim. Daha sonrakine önden trabzan yaptım. Bu da demek oluyor ki sıranın sonunda buraya geldiğim zaman bunun yanına 2 tane normal trabzan daha ekleyeceğim. 3'e tamamlayacağım. Evet, sıramızın sonuna kadar bu şekilde örelim. Önden trabzan ve 3 tane normal trabzan bir boşluğa şeklinde. Ve sıramızın sonunda tekrar buluşalım. Sıramızın sonunda tekrar zincir boşluğuna batıyoruz ve tek ilmekle iki ucu birbirine birleştiriyoruz. Şimdi bu sıramızda tekrar 3 zincir çekiyorum. Bir üst sıraya çıkıyorum. Bu sıramızda şu önden trabzan yaptığımız yerlerin üstüne tekrar önden trabzan yapacağız. Bir de şu 3'er tane yaptığımız trabzanların ortasındakine önden trabzan yapacağız. Diğer kalan şu yandaki trabzanları ise 3'er tane yapacağız. Bir önceki sıramızda yaptığımız gibi. Yani şimdi şu zincirlerin üstüne çıktığım buraya da 3 tane yapacağız demek. Çünkü şu 3 tanesinin, bakın 3 tane trabzanın yan tarafında kaldığı için. Bunun üstüne direkt 3 zincirle çıktım. Ve 2 tane daha trabzan ekliyorum. Normal trabzanlardan. Şimdi bakın bir sonraki önden trabzan. Demek ki bunun üstüne önden trabzan yapacağım. Bir adet. Ve daha sonrakinde 3 tane trabzanım var. İlkine 3 tane yapıyorum. Şöyle 1 2 ve 3. Ortadakine önden trabzan yapıyorum. Şu şekilde tığımı arkasından geçirip. Ve daha sonra tek olana 3 tane trabzan daha ekliyorum. İkincisi ve de üçüncüsü. Arkasından yine önden trabzan geldi. Ona tekrar önden trabzan yapıyorum. Ve bu şekilde devam ediyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Önden trabzanların üstüne önden trabzan. Arkasından gelen şöyle 3 tane trabzanımız vardı alt sırada. Onun ilkinin üstüne 3 trabzan. Ortadakinin üstüne önden trabzan. Ve sonuncusunun üstüne tekrar 3 tane normal trabzan yapıp ilerliyoruz. Evet, bu sıramızın şekli de bu şekilde ilerliyor. Önden trabzan, arkasından normal trabzanın üstüne 3 tane normal trabzan, ortadaki trabzanın üstüne önden trabzan ve en sondaki trabzanın üstüne de 3 tane normal trabzan şeklinde. Evet, gördüğünüz gibi bakın 1, 2, 3, 4. sıramızı bitirdik. 5. sıramızda normal yine tepeyi bağladıktan sonra şöyle ortaya geçiyorum. Ortadaki trabzanın tepesine. Ve bu ortadaki trabzanın tepesine 3 tane trabzan yapacağım. Şimdi bakın geçtim şöyle. 3 zincirle yükseliyorum. 2 tane daha trabzan yapıyorum aynı boşluğa. Şu birincisi. Şu da ikincisi. Bakın dikkat ederseniz şu 3 tane trabzanın tepesindeki ortadaki trabzanın üstüne yaptım. Şimdi bundan sonra şu önden trabzanın üstüne önden trabzan yapacağım. Ve tekrar şu ortadaki trabzanın tepesine 3 tane trabzan yapacağım. Diğer trabzanları kullanmıyorum.
Şu birinci trabzan, ikinci ve de üçüncü. Daha sonra tekrar ilmek alıyorum ve önden trabzanın tepesine tekrar önden trabzan yapıyorum. Evet, hep ortadaki trabzanı kullanıyoruz. Onun tepesine 3 tane trabzan yapıyoruz ve önden trabzanlı olan kısımları yine önden trabzan şeklinde devam ediyoruz. Modelimiz bu şekilde bu sırada. Evet, 5. sıramızı da gördüğünüz gibi tamamladık. Ve şu önden trabzanları görüyorsunuz, belirgin olmaya başladılar. Şimdi tekrar tek ilmekle iki ucu birbirine birleştiriyoruz. Ve şimdi bundan sonra yapacağımız şey 6. sıramızda şu ilk baştaki zincirlerin tepesine 3 tane yapıyoruz. Daha önceki sıramızda yaptığımız gibi aslında. Onun için şöyle ben ilkini çıktım. İkincisini de daha doğrusu şöyle diyelim. Bu ikincisi olsun. Bundan sonra trabzan bağlayacağım buna tekrar. Aynı boşluğa bir tane daha yapıyorum. Şu şekilde. Daha sonra ortadakine daha önceki şu sıramızda yaptığımız gibi önden trabzan yapıyorum. Şurada yaptığımız gibi bakın. Evet, önden trabzan. Ondan sonraki gelene yine 3 tane ikili trabzan normal. Şu birincisi, ikincisi ve de üçüncüsü. Daha sonra önden trabzanlara yine önden trabzan. Onları hiç değiştirmiyoruz artık. Bundan sonra önden trabzanlar hep önden trabzan. Burada şimdi 3 tane olandayız. İlkine ne diyorduk? 3 tane normal trabzan. Birincisi, ikincisi ve de üçüncüsü. Ortadakine önden trabzan. İlmeğimi alıyorum. Tığımı arkadan geçiriyorum. Trabzanın arkasından. Daha sonra 2 kere de ilmeğimi çekiyorum. Arkasından bir sonrakine 3 tane normal trabzan. Birincisi, ikincisi ve üçüncüsü. Daha sonra gelen önden trabzanın tepesine yine önden trabzan. Orada bir değişiklik yok. Aynı şekilde ilerliyoruz. Gördüğünüz gibi arttırmaya devam ediyoruz. Şu ilk baştaki ve en sondaki trabzanların üstüne 3'er yaptık. Ortadakine de önden trabzan yaptık. Evet, 6. sıramızı da tamamlayalım bu şekilde. 3 tane normal trabzan, 1 tane önden, 3 tane normal trabzan ve önden trabzan gelen yerlere de önden trabzan şeklinde devam ediyoruz. Sıramızın sonuna geldik. Gördüğünüz gibi burayı da 3'e tamamlamış olduk. Şu zincirden önceki kısma bir tane ikili trabzan yaptım. Ve şimdi tepe noktasına batıp 2 noktayı birbirine birleştiriyorum. 3 zincir çekip bir üst sıraya geçiyorum. Şimdi bakın şöyle baktığınız zaman eğer şu kısımlar balonlu oluyorsa ipiniz kalın demektir. Benim burada olduğu gibi bakın. Onun için eğer böyle bir balonluk olmuyorsa, düz duruyorsa, şimdi göstereceğim kısma şurada bakın. 3 taneydi ya bu. 3 taneydi alt sıramızda. Onu 3 tane yapmaya devam edebilirsiniz. Ama benimki gibi böyle balonlu duruyorsa ipiniz biraz kalın gelmiş demektir model için. O zaman bu sayıyı 3 yerine 2 yapacağız. Onu da nasıl yapacağız göstereyim. Şu birinci trabzanım gibi düşünürseniz aynı kısma ikinci trabzanı yapıyorum. Daha sonra şu önden trabzan olan yere tekrar önden trabzan yapıyorum. Ve şu 3 tane olan kısma 2 tane yapıyorum bu sefer. Bakın şu birincisi. Şu da ikincisi. Daraltmamız gerekiyor artık. Bu arttırma işlemini bitirdik. Ama dediğim gibi eğer balonlu duruyorsa buradaki trabzan sayısını 2'ye düşürün. Eğer balonlu durmuyorsa, ipiniz ince ise o zaman burayı 3 tane trabzan yapabilirsiniz yine aynı şekilde. Bundan sonra arttırma olmayacak çünkü bu nasıl giderse öyle oluyor. Eğer çok balonlu durursa şapkanız bayağı büyük olur bereniz. O yüzden buradaki trabzan sayısını ben 2'ye düşürüyorum. Şimdi buraya da 2 tane yapacağım. Şu birincisi.
Aynı boşluğa ikincisi. Bundan sonraki sıralarımız hep böyle devam edecek. Yaklaşık bir 7-8 sıra bu şekilde öreceğiz. Bakın tam ortaya 2 adet. Bundan sonraki sıralarımızda da artık şu ikisinin arasını kullanacağım. Bu ikisinin arasına 2 tane yapacağım. Şu boşluğu kullanarak. Dilerseniz o sırayı da göstereyim. Ondan sonrasını aynı şekilde örmeye devam edelim. Bakın bu şekilde toparlıyoruz artık. Beremizin yan kısmına geçtik. Tepe kısmını bitirmiş olduk. Bu şekilde 2 tane trabzan ortadaki trabzanın boşluğuna batıp yapıyoruz. Ondan sonra arkasından gelen kısımları şu önden trabzanlar yine aynı şekilde önden trabzan şeklinde devam ediyor. Evet, sıramızın sonuna gelelim. Öbür sırayı bir kere daha göstereyim. Bu sıranın aynısı olacak. Ondan sonra artık istediğimiz uzunluğa gelene kadar siz o şekilde örün. Sonra tekrar görüşelim. Gördüğünüz gibi sıramızın sonunda tekrar buradaki zincir boşluğuna gelip batıyoruz. İki ucu birleştiriyoruz. Aslında ortasına da batabilirsiniz. Çünkü bundan sonra bu orta kısmı kullanıyoruz. 3 zincir çekiyorum. Ortadaki boşluğa bir trabzan daha yapıyorum. 2 trabzan olmuş oluyor. Daha sonra önden trabzanımıza geçiyoruz. Önden trabzanın üstüne tekrar önden trabzan yapıyoruz. Ve şu 2 tane olan yerin artık orta kısmını kullanıyorum. 2 tane trabzan yapıp devam ediyorum. Daha sonra tekrar buraya geliyorum ve bir tane önden trabzan yapıyorum şu şekilde. Bundan sonra artık 6-7 sıra bu şekilde ilerleyelim. Ve ölçelim bakalım ne kadar olmuş. Ona göre daha devam etmemiz gerekiyorsa örmeye devam ederiz. Yeterliyse orada bırakırız. Sonra kenar kısmına geçebiliriz. Evet hanımlar, bakın şöyle aynı motifi toplam sayalım şuradan itibaren, şu üçlüden sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra ördüm ben. Yaklaşık şöyle 14 santimetre civarında olana kadar gördüğünüz gibi. Bundan sonra artık toparlamaya başlıyoruz. Bu kısımdan sonra sık iğne ile 2 sıra sık iğne geçeceğiz ama şu sıramızı tamamlayalım. Bakın 2 tane trabzandan sonra şu önden trabzanı yapıyorum. Arkasından tekrar şu orta noktaya batıp şöyle birleştiriyorum. Bir zincir çekelim. Arkasından bakın şöyle ortaya bir tane sık iğne. Ondan sonra şu önden trabzanın olduğu yere bir sık iğne. Arkasından tekrar şu ortadaki kısmı bir sık iğne. Bu ortaları ve şu önden trabzanların olduğu kısımları kullanarak bütün bir sıra boyunca bu şekilde sık iğneler yapıyoruz. Sık iğne yaparken batıyoruz, ilmek alıp sonra bir kere de çekiyoruz. Bu şekilde toparlıyoruz. Çünkü biraz geniş bu kısım kafamıza göre. Bu sırada toparlayıp ondan sonra bu sıradan sonra bir sıra daha sık iğne yapacağız. Bundan sonra yapacağımız sık iğnede bütün boşlukları tek tek kullanıyoruz. Her bir zincir boşluğuna bir tane sık iğne yapıyoruz. Böyle bu birinci sıramız. Bundan sonra bir sıra daha aynı şekilde örelim. Sonra tekrar görüşelim. Gördüğünüz gibi 2 sıra sık iğnemizi bitirdik. Şöyle son bir boşluğumuza tek ilmek batarak tek ilmeğimizi bir kere de çekiyoruz. Tekrar bir zincir çekelim. Bu sırada sık iğneye devam edeceğiz ama arttırma yapıyoruz. Bir, ikincisi 3 tane normal sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde. Dördüncü deliğimize 2 tane yapıyoruz. 4 ve 5 oluyor. Şu şekilde sayabilirsiniz. 1, daha sonra 3 tane normal, 2, 3, 4 ve 5 aynı deliğe. 4 ve 5. Bu şekilde sıranın sonuna kadar arttıra arttıra gidiyoruz. 3 tane normal, daha sonraki deliğe 2 tane. Bu sırayı bitirdikten sonra bu her bir oluşturduğumuz sık iğnenin boşluğuna bir tane daha sık iğne yapacağız.
birer tane daha. Ve bu şekilde toplam 3 sıra öreceğiz. 3 sıra bu şekilde örelim. Sonra tekrar görüşelim. Bu sıradan sonra 3 sıra daha arttırmasız örüyoruz. Sadece her bir sık iğnenin tepesine bir sık iğne daha yapıyoruz. Evet, arttırma sıramızdan sonra 3 sıra daha örelim. Ondan sonra tekrar görüşelim. Gördüğünüz gibi sıramızın sonuna geldik. Bir zincir çekip şimdi bu sırada arttıracağız tekrardan. Onu da şöyle bakın 6 tane de bir arttırıyoruz. Birincisi, ikincisi, 3, 4, 5, 6 ve 7 aynı deliğe. 6 ve 7. Sonra tekrar birden başlayacağız. 6 ve 7 aynı deliğe olacak şekilde bu sırada da bu şekilde arttıracağız. Ondan sonra arttırma yapmıyoruz. 5 sıra aynı şekilde örüyoruz. Bunun üstüne her bir sık iğnenin tepesine bir tane gelecek şekilde sık iğnelerimiz aynı şekilde örüyoruz. Bu şekilde 5-6 sıra daha örelim. Sonra modelimize bakalım. Hanımlar, gördüğünüz gibi beremizi tamamladık. Şimdi güzel bir çiçek yapacağız. Beremize. Şimdi bu renklere uygun olduğunu düşündüğüm güne bakan çiçeği şeklinde bir çiçek düşünüyorum. Onun için kahverengi ipim var. Ve 2 ton sarı ipim var. Şu şekilde. Biri biraz daha turuncu. Bu iplerimi kullanacağım. Şimdi ilk olarak kahverengi ipimizle başlayalım. Ortasını yapacağız. Şöyle biraz daha ince bir tığ kullanacağım bu iş için. Tığımın numarası 3.25 mm. Şimdi ilk olarak sihirli halka ile başlayabiliriz. Şu şekilde 2 parmağımı tutayım ya da 3 parmağımı her zaman yaptığım gibi. Şöyle serçe parmağımla ipi arkadan tutuyorum. Daha sonra ipimi şu şekilde tutup bakın şöyle 2 tane zincir çekiyorum. 1, 2. Gördüğünüz gibi sihirli halkamızı oluşturduk. Şimdi 2 zincirden sonra bu halkanın içine hatta şöyle 3 zincir çekelim. Biraz daha yüksek olsun. Halkamızın içine toplam bu başta çektiğim zincirlerle beraber 14 adet ikili trabzan yapıyorum. Bakın şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şeklinde toplam 14 tane olacak şekilde örelim. Ondan sonra tekrar görüşelim. Sıramızın sonunda bakın baştaki zincirlerle birlikte 14 dedik. Sıramızın sonunda şu en üstteki zincir boşluğuna batıp iki ucu tek ilmekle birbirine birleştiriyorum. Ve şu ipi çekerseniz sihirli halkamızın orta kısmı da kapanmış olur. Evet, şimdi renk değiştireceğim. Koyu tondaki sarıyı seçiyorum ilk olarak. Turuncu da diyebiliriz. Şimdi ipi değiştirirken şöyle bakın, rengimiz koyu ama şöyle göstermeye çalışayım. Şu zincirleri görüyorsunuz. Şöyle tepe noktasından baktığınız zaman şöyle. Onların arka tarafta kalan yanağına şöyle geçiriyorum. İpimi de alıyorum, tutuyorum şu şekilde. İkisinden birden geçiriyorum. Arkada olacak şekilde. Şöyle 2 zincir çekiyorum. İlmek alıyorum. Yine aynı arkadaki ipi kullanıp şöyle 2 kere de çekiyorum. Bir sonrakine geçiyorum. Hep arka tarafı kullanıyorum. Bakın. Arkadaki ilmeği. Her bir boşluğa 2 tane olacak şekilde yine ikili trabzan yapıyoruz. Şöyle önden baktığınızda şurada bir sıra zincirlerin ön tarafları kalmış olacak. Sadece arka tarafı kullanıyoruz.
Bakın şöyle arkadaki ilmeği. Bu şekilde her birine ikişer adet ikili trabzan yapıyoruz. Evet, sıramızın sonuna kadar aynı şekilde devam edelim. Sonra tekrar görüşelim. Sıramızı tamamladık. Toplam 28 adet trabzanımız olmuş oldu. Şöyle yine en tepedeki trabzanın boşluğuna batıyoruz ve iki ucu birbirine birleştirip şöyle bir tane de zincir çekip bu ipleri kesebilirim. Şöyle bakın, şu kahverengi ipleri de kesip birbirine bağlayacağım. Şöyle biraz uzun bırakıyorum. Daha sonra bu ipleri dilerseniz beremize bağlamak için de kullanabilirsiniz. Ya da dikmek isterseniz o şekilde de olabilir. Şöyle açılmasın diye orta kısmından bağladım. Ve bu ipleri kullanarak bereme bağlayabilirim. Şimdi şu çiçek kısmına geldik. Bu turuncu renkten sonra sarı rengi kullanacağım. Çiçeğimizin yapraklarını oluşturacağız. Toplam 28 tane olduğu için her birinde 4 tane trabzan kullanıp 7 tane yaprak yapabiliriz. Şöyle dilerseniz bunu da bağlarken yine aynı yerden değil de şöyle biraz daha ileriden başlamayı düşünüyorum. Şöyle bakın. Şuradan geçirip şu şekilde bağlayabilirsiniz. Yine bu ipi saklarken bir kere düğümlük atabilirsiniz. O saklama işlemini de göstereceğim. Şimdi şöyle çiçeğimizi yapmaya başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. 2 tane doluyorum. Aslında şöyle ikişer ikişer kullanıp şöyle uzun uzun çekelim. 2 tane aldım. Yine bakın bir sonrakine battım. Şöyle 1, 2, 3 kere de çekiyoruz. Bir ilmek tığımızda kalıyor. Dördüncüyü de yapalım. Aynı yere. 3. Her birine 2 tane battığım için ikişer ikişer kullanacağım. Toplam 14 tane yaprak olması gerekiyor. Çiçeğimizi bitirdiğimiz zaman. Şöyle bakın uzun uzun yaptık. 4 ilmekte hepsini birden çektik. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Ve sondaki şöyle bakın arasına sokuyoruz trabzanın ve sık iğne ile bu çektiğimiz 4 zinciri bağlıyoruz. Ve aşağı doğru sık iğne ile devam ediyoruz. Şu ikincisi, üçüncüsü, pardon bir daha yapalım. Üçüncüsü ve dördüncüsü. Evet, bir yaprağımız tamam. Bu şekilde devam edeceğiz. Tekrar aynı boşluğa batalım. Şöyle tek ilmekle birleştirelim. Ve bir yandakine tekrar böyle tek ilmekle sık iğne ile geçiyorum. Tekrar göstereyim. 1, 2, 3, 4 tane zincir. Hatta şöyle 5 tane çekelim. Uzun dursun. Buradaki gibi. 2 ilmek. Aynı boşluğa uzun trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3 kere de çekiyoruz. Dördüncü ilmek tığımızda kalıyor. 2 kere doluyoruz. Bir yandakine şöyle 1, 2, 3 kere çekiyoruz. İlmeğimiz tığımızda. Son ilmeğimiz yine aynı yere 1, 2, 3 kere de çekiyoruz. 4 ilmek olunca tığımızda hepsini birden ilmek alıp çekiyoruz. 4 tane zincir 1, 2, 3, 4 ve ilmek almadan şu son yaptığımız trabzanı şöyle ayırıp aradaki boşluğa sık iğne ile bağlıyoruz. Ve arkasından 3 tane daha sık iğne ekliyoruz. Bu yaptığımız sık iğnenin yanına. Şu ikincisi, üçüncüsü
Ve dördüncüsü ilmek almadan araya boşluğa giriyoruz. İlmeği oradan çekip şöyle bir kere de çekiyoruz. Evet, bu şekilde yapraklarımızı yapmaya devam edelim. Her birinde 2 tane kullandığımıza göre toplam 14 tane olması gerekiyor. Yanlış saymıyorsam. Evet, bu çiçeklerimizi tamamlayalım. Sonra şapkamıza birleştirirken tekrar buluşalım. Hanımlar, çiçeğimizi bitirdik. Gördüğünüz gibi 14 yapraktan oluşan bir çiçek elde ettik. Şöyle arkasında da iplerimizi sakladım. Nasıl yaptığımı göstermek istiyorum sizlere. Kahverengi ipi kullanacağım ama daha sonra ya da bakın şuradan gösterebilirim. Bakın şu şekilde tutuyoruz ipin olduğu yerden. Ve şöyle ilmeklerin arasından geçiriyoruz tığımızı. Şöyle bakın, ipimiz burada. Yani en yakın olan ilmeğe kadar getiriyoruz. En yakın burası. Şöyle tutuyoruz. Ve şöyle tutup aralardan çekiyoruz. Bu şekilde değişik kısımlardan şöyle geçirerek, bakın ilmek ön tarafa çıkmadan, ön taraftan görünmeden şöyle ilmeklerin arasından geçirip ipimizi çekiyoruz. Dilerseniz şu şekilde zincir çekiyormuş gibi de yapıp ipinizi sabitleyebilirsiniz. Evet, daha sonra biraz daha saklayabilirsiniz ya da çok uzunsa ipinizin ucu artık orayı kesebilirsiniz. Şöyle biraz daha geçirmek istiyorum ben. Hem size örnek göstermek açısından şu şekilde saklıyoruz. Evet. Şimdi ortada bıraktığımız bu kahverengi iplerimizi birbirine ilk önce düğüm yapmıştık. Şimdi bunu tutup buradan beremize direkt bağlayabiliriz. Ve daha sonra isterseniz bu çiçeği oradan çıkartıp başka bir yere de kullanabilirsiniz. Şimdi beremizi alalım. Beremizde birleştireceğimiz yer çiçeğimizi. Dikkat etmeniz gereken nokta, bakın şu eklem yerimiz var. Çok fazla belli olmuyor ama yine de çok dikkatli bakarsanız göreceksiniz. Şurası her sırayı bir sonraki sıraya geçerken geçtiğimiz kısım. O yüzden buranın tam berenin arkasına gelmesine özen gösterin. Yani ön taraftan görünmeyecek şekilde. Şöyle yaparsanız bakın şurası. Şimdi şöyle hafif yandan, yani taktığınızda çiçeğimiz yanda görünecek. Ve şu sık iğne kısmımızın başladığı kısımda şu şekilde tam ortaya gelecek şekilde olması yeterli olacaktır. Bu çiçeklerimiz beremizin, bakın uzunluğuna göre bakarsanız buraya göre daha kısa kalıyor. Ona özen gösterelim. Eğer ipiniz sizin kalınsa, ben bunu biliyorsunuz buradaki ipe göre daha ince bir ip tercih etmiştim. Elimdeki artan ipleri değerlendirmek açısından. Ama ipiniz kalınsa, bu çiçek için kullanacaksanız 14 yerine 12 tane trabzan yapıp daha sonra buradaki çiçeklerin de bakın 4 tane yaprak yapmıştık. Onun yerine 3 tane yapıp üçüncüsünün üstüne bu sık iğneli kısmı yaparsanız daha güzel duracaktır. Yoksa eğer ipiniz kalınsa, benim kullandığım ipten, o zaman eğer benim yaptığım gibi yaparsanız çok fazla yani burası çok sıkı olacaktır. Yapraklar çok sıkışık olacaktır. Güzel durmayacaktır. Ama eğer kalın ip kullanacaksınız, dediğim gibi 4 yerine 3 kullanın ve ortada 14 yerine 12 adet trabzan yapın. Benim size bu tavsiyem. Şimdi bunu buraya birleştireceğiz. Onun da en kolay yolu, şöyle alalım. Burada biliyorsunuz iplerimiz var. Tam yapacağımız kısma bakın, şöyle ortalayıp bu iplerimizin bir tanesini geçiriyorum. Sonra bakın birkaç yandan şöyle batıp ikincisini de oradan geçiriyorum.
Ve daha sonra bu ipleri alt kısımda birbirine bağlıyorum. Bu kadar kolay işimiz. Berenizi yıkarken de bu çiçeği çıkartırsanız bozulmayacaktır. Daha sonra da başka modeldeki berelerinize de ekleyebilirsiniz bu şekilde eğer bağlarsanız. Ya da kilitli iğne tarzı şeyler kullanırsanız. Ben şimdi bunu direkt sabitlemek istiyorum. O yüzden sıkı bağlıyorum. Şu şekilde 2 tane düğüm atmam yeterli olacaktır. İpimizi de biraz kesip uçlarını yine daha önce yaptığımız gibi saklayabiliriz. Şöyle göstereyim. İpinizi saklarken tığ olarak ince bir tığ kullanırsanız sizin için bu ilmeklerin arasından geçmek daha kolay olacaktır. Yani mutlaka bu ördüğünüz tığdan daha ince bir tığ tercih edin bu ipleri geçirirken. Şöyle değişik değişik yerlerden geçirmeye gayret gösterin ki ipiniz dağılmasın. Şimdi buna biz düğümü kattığımız için burada dağılmasını beklemiyoruz tabii ki, ama şöyle ipimizi yine de boşta bırakmayalım. Şöyle geçirelim. Hanımlar, gördüğünüz gibi beremizi tamamladık. Umarım model hoşunuza gitmiştir. Böyle çiçekli bereleri tercih ediyorsanız gayet şık bir bere örmenizi tavsiye edebilirim. Berelerimizi ve diğer modellerimizi, tığ işi modellerimizi beğeniyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür eder. İyi günler dilerim.